tanımıştım sesini. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur bir öldürdü, bir diriltti. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Seni bekledim bütün gece, kapımı çalan sen ol diye. Kelebek nasıl döner eve, yeter ömrüme bir gün bile. Na 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 aslında zamansız oldu bu gidiş. Aslında karşıma çıkman hataydı. Yağmurdun izinden.
olmalıydı seni. Haklıydın, aslında aşk olmazdı. Yağmurdun. Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bugün bir yayın haftası daha. Kaçıncı yayın? 382. haftadayız YouTube canlı yayınlarında. Artık ses analizi canlı yayınlarının kült halindeyiz 10. yılda. Herkese selam. Rota hazır burada. Abi dağlarda mısın ya? Sabahtan beri seni izliyorum. Muhteşemsin. Bakalım kimler var, kimler yok. Özgüncüm hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk hocam. Güzel bir pazar yaşamak dileğiyle iyiyim. Harika. Bugün sevgili dostlarımız da burada. Sevgili Suat abi herhalde şu anda Nif Dağı'nda. Kendisine iyi yolculuklar diliyoruz. Aman abi çamura batma. Sabah videolarını izledim Rota Hazır'ın. İnanılmaz videolar gerçekten. Try Again Later teşekkür ediyorum. Bakalım. Evet, herkes gelmeye başladı yavaş yavaş. Oyun aşkı burada. Everyone Day, Ali Selim, Ben Foforito selamlar. Evet. Özgün, neler oldu bu hafta? Müzik dünyasında neler yaşandı? Şöyle önemli bir şeyler var mı yok mu, yoksa bu hafta stabil mi geçti? Yani benim dikkatimi çeken şu oldu hocam. Kore'de şeylerin dönüşüne şahit oluyoruz. 4. jenerasyon. Yani baktığımız zaman o çok dikkatimi çekti yani. Herkes dönüyor. İşte 3 üyesi olmadan EXO dönüyor. Stray Kids. 3 İşte yeni albüm geliyor. Twice yine rekorlar kırıyor orada. 3 üyesi olmayan yani çok acayip ya. Tabii. Baby Master mesela Japonya'da konser veriyor. Aha. Festivallere gidiyor. Başka yarışmalar çıkıyor. 4. jenerasyon solo yani o grup içindeki insanlar, Lisa da dahil. İşte kendi solo şarkılarını yayınlarken bir yandan da gruplar toparlanıyor. Biraz bir 4. jenerasyon etkisi gördüm. Türkiye'de de durum zaten stabil gidiyor. Amerika'ya baktığımız zaman rap 30 yıl sonra ilk defa Billboard listesine giremedi. Top 40'a. Ya bir saniye. Evet, Bir saniye. Bak bunu konuşalım biraz istersen. Bu ilginç bir olay çünkü. Arkadaşlar kaç yıldır dedin Özgün? 40. yıl değil mi? 30 ile 40 arası deniyor. 30, Orada bir neredeyse şey var. 30 yıl civarında bir süredir ilk defa rap müzik Amerika'da listeye giremedi mi Özgün? Top 40 listesinde yer alamadı hiçbir rap şarkı. Nasıl oldu? Nasıl Yani olabildi bunun bu? etkisi tabii biraz Taylor Swift'ten kaynaklı gibi geliyor. Yani öyle bir albüm yaptı ki zaten 10-12 şarkısını hepsini listeye soktu. İnanılmaz ya. Ve böylece hiçbir rap şarkı tarihteki ilk defa listeye giremedi. Şimdi bu acaba Taylor Swift'in başarısı mı? Yoksa aslında bir dinleme beğenisinin değişmeye başladığını mı gösteren bir şey? Fikirlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Chat'e hepinize soruyorum. Çünkü bu olay aslında dünyadaki müzik tarihinin kökünden etkileyecek bir şey. Çünkü aslında dünyada bütün müzik türlerinin kökeni Amerika üzerinden yayılıyor. Yani endüstri buradan pazarlıyor dünyaya her şeyi. Eğer Özgün 40 yıllık listede rap yoksa bunun etkisi bizde 3 sene içinde gelmeye başlar. Yani hemen gelmez. Yani bir hafta sonra bizde de listeler değişmez ama 3 yıl içinde beğeni anlayışlarının değişeceği anlamına geliyordur bu. X'de de şöyle bir şey okudum hocam. Billboard zaten bir kural değişikliğine gitmiş. Şöyle bir kural değişikliği. Eğer bir şarkı 25'in üzerinde sürekli yer alıyorsa otomatik olarak belli bir süreden sonra Billboard bunu listeden çıkarıyor. Çünkü diyor ki yani sen fazla kaldın, yeni şarkıları yere açman lazım. Şimdi bazı şarkılarda Amerika'da bunu işte Kendrick Lamar örneği var yani 1 yıldır 2 yıldır o şarkı hiç top 40'tan düşmüyormuş. Şimdi bir anda onlar da düşünce otomatik liste boşaldı. Rap listeler yukarı çıktı. Çok ilginç. Yani aslında şunun da önüne geçmiş oluyorlar. Yıllar sonraki o trollemelerin de önüne geçmiş oluyorlar diyebilir miyiz? Çünkü eğer bir şarkı belli süre dışında listede tutulmayacaksa ne kadar trollersen trolle, ne kadar bot basarsan bas listeye giremiyor demektir bu. Ve böylece o listeden çıkması gerekiyor. Fakat ilginç olan şu, o listeden çıktıktan sonra yerine giren hiçbir rap şarkı olmaması. Bence en önemli kısım bu Özgün. Bak, Evet. bir şey değişebilir ama yerine gelen şey tekrar benzerinin devamı olması lazım eğer popülerse. Eğer gelmiyorsa
ilk 40'tan sonrasında da o listeye girecek parça bulunmuyorsa o zaman dinleme zevkleri dünyada değişiyor olabilir. Değişiyordur demiyorum hala. Çünkü bir liste değişikliğiyle bu olmaz. Ama ilginç bir olaydı. Benim çok ilgimi çekti bu hafta bu haber çünkü. Evet, zaten de şu anda bir protesto da var X'te. Rap Top 40 hashtag ile. Rap Top 40'ta da zaten hep işte şu şarkı girmeliydi, bu şarkı girmeliydi diyor protestocular ama o şarkıları da biz bilmiyoruz. Yani bir global etki yaratmamış. Global etki yaratmamış. Hatta global etki yaratan işte Taylor Swift gibi isimler Top 40'ta yer aldı. Peki. Şimdi gönderilen süper chatler var, istekleriniz var. Yavaş yavaş almaya başlıyorum. Naragah, ben konuşmuştuk. Chat'e linki bırakıyorum demişsin. Özgüncüm, görürsen lütfen al. Ben görmedim bir link. Bu güzel değişik bir haber aslında hepimiz için. Başka neler var? Farklı şeyler var mı? İlginç böyle fikirler. Yani, mesela çok ilginç bir haber. Yani bu hafta çok Türkiye'de patlamadı ama benim için çok özeldi. Sezen Aksu 30 yıl önce 1990 yılında Gülümse 35 yıl önce hatta Gülümse şarkısını bir dizi için yazmıştı sıfırdan. Evet. Şimdi bu sefer de Uzakşehir dizisi için özel bir şarkı yazdı. Bu benim çok ilgimi çekti. Yani Sezen Aksu'nun da aslında müziğe geri dönüşünü temsil ediyor gibi bir hava yaratıyor. İnşallah öyledir. Yani bir şarkıya dizi hediye ettiğini ve bunu kendisinden yaptığını duydum. Tamam. İlginç, değişik bir haber. Şimdi böyle güzel gençlerimizin şarkıları var. Bu hafta Özgün sürpriz bir şeyle başlayacağım. Twitter'da önümüze düşen bir mesaj üzerine, Özgün'ün de uyarması üzerine. Şöyle bir mesaj görmüş Özgün. Bir anda karşısına düşmüş. 29 Ekim'de atılmış. Emre Yücelen bu videom için YouTube videosu çekeceği gün benim için kendimi tamamlayacağım gündür yazmış. Bir arkadaşımız. Şöyle biz de açtık linkini. Özgün beni uyardı. Baktım şöyle bir. Nilay Yalçın. Ve bu hafta onunla başlıyorum. Sevgili Özgün. Hadi bakalım. Evet. Böylece tamamlanmış oldu. Bir başarı daha kazanmış. Tamamlanıyoruz. Şimdi bence bu açının en güzel taraflarından biri şu. Hemen göstereyim size. Ay Allah'ım, yaptığım işe bak, ekranı kaydırdım ya. Kendimi tuttum. Şöyle bu nefretten sonra. Sağ tarafta gitar çalan bir arkadaşımız var. Çok güzel bir açıya denk getirmiş. Kendi yüzü de gözükmüyor ama. Ya acaba bu sen misin? Ya sonradan green screen'de kendini mi koydun buraya? O da ilginç bir şey. Bence green screen'le koymuşsun sen kendini. Bir de Özgün Eurovision var. Onu da unutmayalım. Biraz Eurovision'la ilgili konuşalım biraz sonra. Akor. Yukarıda kalacaktım.
Tamam, şimdi Nilay'cığım. Tamamlanman için yardımcı olacağım şimdi sana. Şöyle bir şey. Aslında parçada senin bir ruhun var. Bir okuma enerjin var. Çok seviyorsun. Parçada çok melodik bir parça. Gerçi hani Guns N' Roses'ın belki de böyle en romantik parçalarından biri. Ki Guns N' Roses da gerçekten ilginç bir grup. Yıllarca böyle en sert parçaları ve en böyle müthiş baladlar bırakmış bir grup. Yani Don't Cry gibi işte böyle bir parça gibi. Çok ilginç. Yani herhalde bu kadar iki yönlü çok grup yoktur. Hem bir anda Welcome to the Jungle gibi bir şarkı yapacaksın ama bir yandan da inanılmaz romantik başka şarkılar yapacaksın. Bu yani November Rain de öyledir bu arada. Yani gerçekten efsane balatlardır ve hiç unutulmayacak balatlardan. Şimdi bir şeyi analiz ederken aslında hani burada sesini şöyle öyle kullandan önce müzik kulağınla alakalı özellikle tiz seslerinde çok ses kaybı yaşıyorsun. Çok kayıyor seslerin ve bu da bir kere şarkının içindeki hakimiyetini dağıtıyor. Belki çıkmıyor ses vesaire bilmiyorum ama bence daha çok o kafa sesi bölgesinde yaptığın küçük nota bulamamayla alakalı bir takım şeyler var. Genel olarak aslında güzel. Fakat bazı yerlerde koptuğun için iş dağılıyor. Her şeyin başlangıcı önce senin bu müzik kulağını doğru seslerle oturtmak. Çoğunlukla şan eğitimi aslında ses ısıtmaya dayalı gibi gözükse de kulağı geliştirmeye dayalıdır. Yani şan eğitiminde o tek tek sesleri verirken, çok zorlamadan verirken kulağını da geliştirmeye başlarsın. Ve bu ikisinin gelişimi sana altyapının gelişimi olarak geri döner zamanla. Yoksa bir şan eğitimi temel egzersizlerle sesini geliştirmez. Ses bu şekilde gelişmez. İnsan daha iyi şarkı söylemez şan eğitimi alarak. Bakın ayrı şeylerden bahsediyorum. Şan eğitimi olarak nasıl söylemez demeyin. Çünkü temel ısınmalar vesaire daha iyi şarkı söyletmez insana. Sadece sesinizin ve müzik kulağınızın oturmasını, genel kondisyonunuzun yavaş yavaş artmasını sağlar. Bu şu gibidir. Siz bir spor salonuna başladığınızda bir hafta sonra maratona çıkmazsınız değil mi? Uzun bir kendinizi geliştirme süreci yaşarsınız. Eğer bir de spora yatkınsanız, bedeniniz, kalbiniz, vücudunuz buna yatkınsa öne çıkan bir sporcu haline gelirsiniz. Ama herkes öne çıkamaz. Okey. Şimdi demek ki öncelikle o temel birikimin temelini alman lazım. Ondan sonraki açılarda iş zaten gelişmeye başlar sevgili Nilay. Kanalında da bayağı kayıt varmış senin ya. Arkadan çatal bıçaklar geliyor. Müthiş. Okey. Gene o ses kayıpları işi bozuyor. Fakat bir şarkıcı, bir gitarist müziğe böyle başlıyor. Senin şu ortamındaki keyifle başlıyor. Bir kere çok zevk alıyorsun müzik yaparken. Yani sen bu işi yaparken müthiş haz alıyorsun. Güzel hayallere daldırıyor seni. Ve hakikaten seni izlemek çok zevkli. Ama temele birazcık girip toparlaman gerekecek. Eğer o iş hallolursa çok daha iyisi olabilirsin. Hem bu keyfini hem de becerini birleştirdiğin zaman, beceri gelişimini birleştirdiğin zaman iş çok daha iyi olacak. Umarım tamamlanmıştır her şey. Çok selam sevgiler. Peki devam ediyorum sizlerden almaya. Özgüncüm 2 dakika şu şeyi konuşalım ama. Şu Eurovision işini. Eurovision'da Kazakistan damgası diyebilir miyiz bu sene? Ve 2 Türk damgası. Hadi başlayalım. Evet, bu yıl 70. yılı Eurovision'un. İşte bir yıl yapılmadığı için aslında 71. yıl ama 70. yılını kutlayacağız. Özel sürpriz olarak zaten 2 yıldır Kazakistan'ın Avustralya gibi özel konuk olarak yarışması konuşuluyordu. Bu yıl ona çok yaklaşıldı. Evet, Aralık ayında resmi bir açıklama yapılacak ama %81 ihtimalle Kazakistan Eurovision'da olacak. Onun da işte bir ev sahipliği statüsü konusunda bir sıkıntıları var. Yani Kazakistan oldu da kazandı. Yarışmanın işte Almatı ya da Astana'ya taşınması gibi sıkıntılar var. Onun çözülmesi bekleniyor. Ondan sonra da bir Kazaklı şarkıcıyı Junior Eurovision'da Kazakistan yarışıyordu ama ilk defa Eurovision'da izlemiş olacağız. Hı hı. O etkili. Lüksemburg'da da İrem Sosay, Lüksemburg Konservatuarı mezunu İrem
finale kaldı. O 24 Ocak'ta yarışacak. Geçen yıl şansını deneyen Alp Nurhan da bu sefer bir grupla birlikte tekrar ikinci yıl üst üste olarak Estonya Ulusal Finali'nde izleyecek. İrem Sosay mıydı Özgün? Emin misin? Evet, İrem Sosay. İrem Sosay olması lazım. İrem Sosay yazınca hiçbir şey çıkmıyor. Muhtemelen İrem yazın sadece. İrem yazın. İrem derse onlarca şey çıkar tahmin ediyorum, evet. Mümkün değil, bulamayız Ben burada. size şeyini atayım. Merak ettim, evet. Merak ettiğim için. Bir dakika ben size Peki. şeyini bulayım hemen. Tamam, bu arada bol bol süper chat düşüyor. Onlara da şimdi bakmaya başlayacağım sevgili arkadaşlar. Zaman zaman bakıyorum Bu arada da. Buyur Özgüncüm. onun dışında da zaten bir genel problem şeyimiz var. Yine bir malum ülkenin katılımı konusu. Net değil. Ne oldu? Hala bu konuda bir teşkil sağlandığı halde o ülkenin katılımı konusunda yine tepkiler var ve o ülkede kendi ulusal final teaserını yayınladı. Orada da işte ulusal final teaserında da dedi ki yarışmayı bu yıl kazanacağız ve işte kazanacak kişiyi belirlemek için gibisinden bir yayınlama yaptılar. Evet. Bunu da zaten siz demiştiniz mutlaka Evet. bir daha katılırlarsa kazanacaklar diye. Aynı zamanda da geri dönüşler var. Daha önce maddi gerekçelerle Bulgaristan ve Romanya'yı yarışmada görmüyorduk. İkisi de tekrar Eurovision'a katılmaya karar verdiler. Bayağı Şu anda karışık da ortalık. konuşulan arada ülkeler var. EBU'nun davet ettiği. Bunlar içinde Türkiye'de var ama işte Macaristan gibi, Andorra gibi daha önce Eurovision'da başarı sağlamış ülkelerin de geri dönmesine şey yapılıyor. Mutlaka yani o görüşmeler sağlanıyor. Mutlaka biraz daha büyük katılımlı bir Eurovision bekleniyor. Çünkü Eurovision'u 186 milyon haneye ulaştığı düşünülüyor. Ama Eurovision hedefi de bunu 250 milyon çıkarmak dünya çapında. Evet. Ve bunun içinde bir özel bir şey var hocam. Hemen sözümü kesip. Yo, devam et. Bu yıl ilk defa AR ve VR teknolojisine uygun bir yayın yapılması planlanıyor. Allah Allah, o ne demekmiş Yani ya? gözlüğümüzü takıp Eurovision'u o arenada gibi izleyebileceğiz. He. Ya bu tarzda böyle yarışmanın daha çok Fikirler. izlenmesi için şeyler yapılıyor. Fikirler. Yeni teknolojiler, fikirler üretiliyor. Yani evet, ilginç bir sene olacak. Ben bununla ilgili daha detaylı şeyleri yaklaştıkça yapalım derim Eurovision. Hani şu anda böyle erkenden atıp tutmayalım. Her şey bir netleşsin. Ne olacağı da gözüksün. Ama şu an ne olacağı bence hala belli değil çünkü. Onu da kısaca söyleyeyim. Çünkü her ne kadar bu barış süreci denen şey var ya, işte Gazze ile ilgili, ben pek olacağını düşünmediğim şey, o biraz böyle gaz almak gibi bir şeydi Eurovision'dan, çünkü resmen alınmayacaktı İsrail. Bu artık netleşmişti. Yani İspanya'sından herkes isyan ederek İsrail'i burada istemiyoruz diye bas bas bağırmaya başlamışlardı. Bunun sonucunda böyle bir barış falan filan, ay yok işte devam edelim. Aslında mesele Eurovision'a katmaya çalışmak İsrail'i ve bu sene ben defalarca söyledim, yine söyleyeceğim. İsrail bu sene şampiyon olmaya geliyor. Gelecek ve bütün lobisiyle, o oy patlamasıyla bu sene katılırsa mutlaka ilk iki olacak. Yani hiç bakmanıza gerek yok. İlk ikinden biri olacak. Ama nasıl olacak onu bilmem. Mutlaka bunu yapacaklar. Keşke almasalar bu senede. Hak etmiyor çünkü bence. Buyur Özgün. Hak etmiyordan kastım, çok özür dilerim. Çok özür dilerim, onu ekleyeyim şimdi yanlış anlaşılır. Hak etmiyordan kastım, kimseyi müzikal değerinden dolayı eleştirmiyorum. Eğer bu yarışmada Rusya yoksa İsrail'de olmamalı. Sadece bunu diyorum. Buyur Özgün. Yani İrem'in kanalına attım diyecektim de hocam. Tamam, onları Bir de da yani bakacağım. zaten bu malum ülkenin en iyi şarkıcısını en iyi şarkıyla da yollasa bir şekilde bir üzerinde bir kara leke gibi kaldı yaşanan siyasi olaylar. Evet. Yani bu sefer de içine sinmeyecek insanlar. Yani müzikal değerden öte sinme. O ayrı bir şey. O da ayrı bir şey ama ben geçen senelerde de bu lobinin çok iş yaptığını düşünüyorum. Bence zaten son 3-4 senedir hiçbir zaman ilk 5 yapabilecek bir şarkıları bence yoktu. Zaten yoktu. O kalitede, yani şeyden itibaren, Noah Kirel'den itibaren asla olmadı zaten. O kalitede bir şarkıları, ama her zaman o listeye girdiler. Hollanda'yı bile şutlayarak bu listeye girdiler. O kadar da
Acımasızca girdiler. Peki neyse, buna girdiğimiz zaman dedim ya, özel yayına kadar gideceğiz artık kapıda. Şimdi ben almaya devam ettim birkaç linki. Kaçırmak istemiyorum sevgili arkadaşlar, isteklerinizi almaya devam edeyim. Bakalım neler var. Ben bu grubu çok anlayamadım. Kadının sesi Alice Wright gibi çok tiz mi yoksa falan filan, çok da karışık yazmışsın. Baby Next Door yapacaktınız, favori gruplarından müthiş bir enerjileri var. Telifsiz. Tamam, ben şimdi bir şeyler alıyorum. Bu arada süper chatleri de aldım. Karıştırdım ortalığı. Kaçırdıklarım da varsa hatırlatırsınız. Bunlarda telif var bak. Telifsiz diyorsun ama ben favorito. Telif canavarı bunlar. Hiç acımazlar. Şakır şakır. Cayır cayır. Hocam merhaba. Ferdi Tayfur'a şarkılar vermiş olan Anadolu'nun Kadife Sesi Volkan Yılmaz incelemesi gelir mi ki? Anadolu'nun Kadife Sesi. Allah Allah. Fatih 14 atmış. Bir sürü şey aldım. Birazcık bakayım ya. Ha? Sonra birikecek. Hiçbirini yapamayacağım. Klasik her yayının finalinde olduğu gibi. Bugün de bitiriyoruz diyeceğim. Şöyle bir girelim bakalım. Bir saniye. Balkan Tadan Tamirci Çırağı. Akustik seslendirme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde kaydetmiş bunu bak. Buralarda. Önüme bir Oy! ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Hiç fena değil. Ümit gönlümün ekmeği. Umar ha umar. Olur. Elleri yak, yumuk yumuk. Ojeli tırnakları. Nerelere gizlesin şu avcun sırları. Otomobili Ne kadar keskin bir renk değil mi? Mükemmel teknik. Bravo. tamire geldi dün bizim tamirhaneye. Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye. Ayağımda uzun etek, dalga saçları. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Nefis bir cover olmuş. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda Vay. buna benzer bir şey. Cildi parlak, kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı. Yorumu düzelttim, daha anlaşılır yapmaya çalıştım. Aynen öyle. Ne olmuş, nasıl olmuşsa, aşık olmuştu genç kız. Yine böyle bir... Ben şu an eminim bak. Pazar günü şu an oturup bunu izleyen, yayından sonra izleyecek olan, paylaştıkça izleyecek olan herkes senin sayende gaza gelecek Balkanta'dan. Bak. Gerçekten gaza gelecek. Çünkü müthiş bir iştahla gitar çalıp söylüyorsun. Oğlum bugün ne güzel bir enerji var ya chatte Özgün. Bak ilk gelen X'ten gönderdiğim parça öyle. Bu öyle. Böyle gitar çalmaktan haz alan, böyle keyif alan. Oğlum ne güzel lan bu gitar diye çalan adamlar. Helal olsun size be. Bu. Tamirci çırağı. Bu. Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Çok iyi. Arkası pusu. Oy. Aynamda taradım saçlarımı. Gelecekti o gün geri. Sevoli Mayra gönder. Almaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya. Çok iyi değil mi ya? Girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Öylece baka kaldım, gözümü ayırmadan. Arabanın
Kapısını açtım girsin içeri. O kadar iyi bir tekniği var ki söyleyecek hiçbir şey yok. Kapısını Söz yok yani. açtım girsin içeri. Oh! Katı hilal kaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kim bu serseri? Katı hilal kaşları. Sordu kim bu serseri? Çekti gitti arabayla. Vay! Egzozuna boğuldum. Doğum. Gözümde solcuk yaşlar arar. Doğruldum. Ustam geldi sırtıma vurdu. Unut dedi romanları. İşçisin sen işçi kal. Gideri tulumları. İşçisin sen işçi kal. Gideri tulumları. Adam cayır cayır söylüyor. 4,5 dakika. Sen işçi kal. Gideri tulumları. İşçisin sen işçi kal. Gideri tulumları. Ay! İşçisin sen işçi kal. Gideri Al! tulumları. Al! İşçisin sen işçi kal. İşçisin sen işçi kal. Woo! Yangın! Yangın! İnanılmaz ya. Sana helal olsun. Ses rengi nefis, okuma harika, teknik mükemmel. Duygu harika ya. Bravo sana. Vallahi sonuna kadar dinleyeceğim. Sen nerede bitireceğim, ben de o zaman kapatacağım. Bak çünkü sonuna kadar çalıyor adam abi. Allah. Helal olsun. Bak. Nefissin baba. Vallahi nefis. Benim gördüğüm en başarılı performanslardan biri. Yani sadece şarkıyı okumanın ötesinde teknik harika, duygu harika, yani kusursuz bir şey yapmışsın ya. Tebrik ediyorum. Bu kadar iyisini uzun süredir dinlememiştim. Tebrik ederim. Bak Tolga Burak da burada. Acayip renktir. Bayıldı millet. Ne kadar güzel bir okuma ya. Nerede sahneye çıkıyorsun? Balkan Tadan. İsmi de bu. Balkan Tadan. Belki alışma. Bir sürü şarkı da söylüyorsun. Valla merak edenler senin kanalına girsin. Bakın Balkan Tadan yazdığı zaman çıkar. Seni takip etsinler. Henüz şu an 22 abonem var. Bunu hemen bu hafta bir 2000'lere 3000'lere çıkaralım. Tabii. Bu gelsin, buralara bir dokunalım. Herkes bir desteğini atsın. Sizler de bir desteğinizi atın. Bu kanalı bir 2-3 bin yapalım şu hafta en azından. Sonrasına bakarız. Tebrik ederim. Müthiş bir performans. Hakikaten diyecek hiçbir şey yok. Kimsin nesin merak da ettim yani. Bak Burak ne diyor? Bayıldım, bayağı iyi. Bayağı iyi. Hakikaten öyle. Şaşırttın. Üzgünüm Leyla. Süleyman Öztaş. GSB Gençler Arası Ses Yarışması Türkiye Finali Ege Bölgesi temsilcisi. Allah Allah. Ya sahneye çıkış. Abi hiçbir şey demiyorum. Görüşmek üzere. İşte bu. İşte bu Özgün. İşte bu. Özlediğimiz an bu. İşte bu. Bir daha alıyoruz. Lütfen. Şık, şık, şık. La 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 arkadaş, sana da benim gibi çektiren mi var? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Allah Allah. Ben rast girdim ama rast değil. Karar rast gibi veriyorlar. Ha rast.
de o kadar zor bir eser ki. Yalnız bugün gençlerden başladık Özgün. Canavar gibi gidiyor. Çok üst üste çok iyi performanslar. Derya Ulu can kırıkları. At linkini görelim bakalım neler yaşıyormuş. Mavi Atölye'ye göndermişsiniz ama herhalde destek mi verdiniz? Çok teşekkür ederim. Hocam çok komiksiniz. Komiklikten değil abi. Duygu bu. Oğlum o ne lan? Hocam mutlaka dinlemenizi önerdiğim R&B şarkısı. Ben diyorum R&B diye şarkıcı adım var. R&B yazmışsın. R&B. Bildiğin okuduğu gibi R&B. Yani olur tamam. Kabul ettim. Kabul ettim aldım. Sıkıntı yok. Hepsine bakacağım. Süper chatlere biraz sonra hepsine bakacağım. Dur. Full bakacağım. Şunu bir dinleyeyim. Dert. Şimdi çok dikkat edeceğiniz bir şey var. Bakın bu klasik okuma stili içinde, sanat müziği okuma stili içinde. Efendim tavrımız vesairemiz ama dertliyim bu değil mi? Dertle dert arasında fark var. Dertliyim. Dert. Bak unutma. Dert değil dert. Çünkü E değil o harfi olayı. Bir gönder. Peki devam. Dertliyim, Gördün mü? Dert bu. ruhuma hicranım sardı, Bir nefessel bir şeyler var ama. hicranım. Nefes aldın. Derdini ruhuma icranımız. Neden bağlamak yerine nefesle ayırdın ki? Ayırınca ne oldu? Ruhuma icranımı sardı oldu. Aman. Burada prozedinin canını kesiyoruz. Okullarda, konservatuvarda ilk öğretilen şeylerden biri bu. Türk müziği bölümüne gidiyorsanız prozodi, nefes yerleri, doğru yerde nefes alma, kelimeleri, cümleleri bölmemeyi öğretirler. Kelimeyi bölmüşsün. Eğitim almamış olabilirsin, kendini geliştiriyor olabilirsin, alışkanlık olmuş olabilir vesaire vesaire. Doğrusunu söylüyorum. Hatta nımı sardı. Şimdi bu ruhuma icranımı sardı. Hatta bir de dı'da da al. Sardı. Bu diyafram katilidir bu. Nefes yeri problemi. Çünkü sürekli nefes alıyorsun. Ne zaman ihtiyacın varsa alıyorsun. Kelime hiç acımıyorsun. Çatır çatır. Çok dikkat et. Ruhuma icranımı sardı. Tek nefes çok rahat yaparsın. Tek nefes yaparsın. İnlerim şimdi uzaklarda sular. Çok güzel çarpmalar. Tavrın var. Tavrın çok güzel. Eller, kollar, Allah Allah. Yani o sahne coşkusu sende var yani o bitmeyecek bir coşku. Bayağı orkestra yönetmeler falan var sende çünkü o eller o. Orkestra içinde çok kolay bir parça değil. Bilmeleri gerekiyor. Çok duru kalkı var biliyorsunuz. Gecenin rengini kattım, içimin matemine. Şeker. Yüz ifaden çok naif, güzel. Sönenimi dile günden güme ölgün gibi. Tam oturmadı gibi. Orkestra. Ah en güzelini yaptın biliyor musun? Sen de kurtuldun, izleyici de, biz de kurtulduk. Rahatladın. Çünkü o bravo sana. Ya işte sahne tecrübesi çok olan bir solist değildi. Yeter dedi yani. Bu kadar şeyle uğraşacağıma ben bir akayım.
Bravo, bravo, bravo. Sahnenin önünden de yana doğru taşıyarak çok güzel. Görselini de kapatmadan. Tebrik ederim Süleyman. Bahtımın yıldızı İletişimci. sanmıştım seni. Seyirciyi katıyor. Sensiz karanlıktır her günüm Leyla, her günüm Leyla, her günüm Ne muhteşem bir eser bu arada ya. ayrılık. Mina. Hocam merhabalar, ben Mina. Geçen yayından sonra konuşmuştuk, bakarsanız sevinirim. Neye bakayım? Özgün bir takip eder misin? Vugar Gayev 8498 bir şey yazarsa neye bakacağımı hatırlamıyorum. Ağır dedim ya, yukarı çıktığın zaman bir entonasyon, bir de böyle attın arkaya iyice. Şimdi sevgili Süleyman Öztaş, genel olarak gerçekten Türk müziğinden aldığın zevk o kadar keyifli ki sahnede onu yansıtmak için böyle elinden gelen bütün önemi gösteriyorsun. Yani sen çok saygı duyuyorsun yaptığın işe. Giyiminden, kuşamından, hareketlerinden bu çok güzel belli oluyor. Tizlerinde zaman zaman bir entonasyonun var. Bir de hep aynı şiddette yorum yapıyorsun. Bak, hep aynı yorumu yapıyorsun, başka bir şey. Hep aynı şiddette yorum yapıyorsun, başka bir şey. Yani her kelimeye basıyorsun. Şimdi bazen izleyici bu kadar yoğun coşkulanmadan rahatsız olabilir. Ve konsantresini yitirebilir. Yani çünkü atıyorum işte üzgünüm Leyla. Bazen böyle bir sakin ve yumuşak bir rengin şarkı söylemesini de zaman zaman dinlemek isteyebilir şarkı içinde. Ama hiç ara vermiyorsun. Tapagaz gidiyorsun. Tapagaz. Her lafa böyle işte üzgünüm Leyla. Ya hiç durmuyor yorumun. Hep kuvvetli ve şiddet. Tapagaz. Sürekli gaz veriyorsun. Sürekli aksiyon yaratıyorsun. Ama bir süre sonra bunlar hem sen yorulabilirsin hem izleyici yorulabilir. Çünkü zaman zaman bir dinlenmeye ihtiyaç. Ya şöyle bir, bazen çok sade söyleyen kişilere diyorum ki birazcık bu gazı verin, biraz kelimeleri satın. Sen ne var ne yok gösteriyorsun. Bu sefer de bence biraz abartı oluyor. Okumanı ve yorumunu da bozuyor. O tizlerdeki kaybının da sebebi o. Çünkü alt sesler o kadar çok mücadele ediyorsun ki şarkıyla. Yukarılarda kaybolman da doğallaşıyor. Birazcık daha sakinleşmen lazım senin. Herkese söylediğimin ötesinde biraz daha parçanın tavrını, üslubunu, notasal dengelerini, seslerini koruyan yapıya dönmen gerekiyor. Sadece o. Bir yandan da orkestrayla uğraşıyorsun, farkındayım. Giri çıkı çok zor olduğu için sürekli göstermek zorunda hissediyorsun. Haklısın. Biz genelde sahnede bu şekilde orkestrayı sırtlanmak deriz buna. Ya parçayı bilmiyorsa orkestra, solist sırtlanmaya başlar şarkıya. Habire o taşımaya başlar. Artık taşımaktan yorulur. Koca bir sahne geçmez böyle. Bir parçalık olur da.
Genelde biz prova yapmadığımız orkestralarla bunu yaşarız. Kaçırılmaz. Bayağı az prova yaptınız. Yaman bir çile. Bak. Verdin gazı. Güzel. Hiç durmuyorsun biliyor musun? Bir oraya, 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 bir oraya. Tenis maçı izler gibi izliyoruz seni. Hadi bakalım. Güzel. Üyler mükemmeldi. Gördün mü oralarda? Tebrik ederim. Ama alkış alırsın. Neyi alkışlıyorlar biliyor musun? Senin bu böyle inanılmaz derecede mücadeleni alkışlıyorlar. Çok mücadele ediyorsun çünkü. Gerçekten bir şeyleri yapabilmek, iyi yapabilmek, sunabilmek için mücadeleni alkışlıyorlar seni. Ben olsam orada bir de kalırdım biliyor musun? Şu şekilde. İyice alkış kıyamet. Sonra kalkıp bir daha falan. Sabahlara kadar. Ver alkışı. Evet, benim fikrim bu. Tebrik ederim. ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum aynı şekilde. Naragah, karantina yenile yenile. Efendim, yayınlanmış şarkı. Naragah. Bak şimdi lap diye telifi yiyeceğiz. Sen bunu yayınlamışsın. Ben bunu yayınladığım anda bu yayına telif gelecek. Nasıl olacak? Nasıl olacak? He? Var mı bir formülün? Ice Peak. Bu nedir acaba? Ice Tree Peak. Böyle bir grup varmış. Abi o kadar kötü bir kayıt. Geçen haftalarda da atıldı bu. Ben gene kapattım. Abi çok kötü bir kayıt bu yani. Bunu nasıl izleyeceğiz? Telifsiz olduğunun farkındayım ama çünkü çok kötü. Adam ona telif bile atmamış. Hocam Süheyda Ulucan'ın bambaşka biri canlı oturarak söylediği videoyu yorumlar mısınız? Ben hallederim hocam onu. Sonra seni nereden bulacağız biz? Yayınlayacağım. Hey. 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 Güzelmiş tarzı ama. Değişik bir tarzları var değil mi? Hey. Değişik tarzları var. Benim hoşuma gitti. Ama böyle bir dinleyişte çözülecek bir şey değil. Peki. Bir saniye. Bir şey diyeceğim. Özgüncüm aldığın linkler oldu mu? Oldu. Değil mi? İrem Sayı atmışsın. Onu bir alalım şuraya. Diğeri de Instagram linki. Mina Müzik.
Bir de bir arkadaşımız daha var Özgün. O bir şey gönderdi mi? Vugaragayev. Onun gönderdiği bir link var mı? Zaten o Mina Müzik hocam. Tamam. Benim Instagram kanalımda diyor. Tamam. Mezzo soprano. 2 müzisyenin aşkı. Aldım şimdi. Ama onun Instagram'ı değil bu. Mina Müzik isimli bir kanal bu. Sıkıntı yok. Hemen Evet bakalım. ama Vugar atmış. Tamam. Peki Vugar Bey. Şimdi kendisi ki mezzo sopranoymuş. 2 müzisyenin aşkı yazıyor. Emekdaşlık bir mail adresi var. Antalya'da yaşıyor. Antalya Baki. 2 yerde yaşıyor. Peki. Bizim Ses Azerbaycan'daki arkadaşlarımız da takip ediyorlar kendisini. Bakalım neler yaşıyorlar. Buradan bir şey anlayamayacağız herhalde. Hatırladım. Yarışmada şeye kalmış değil mi? Bir yarışmada Özgün. Şimdi hatırladım Mina. Evet sevmemeliyiz de. Sevmemeliyiz söyledi. Anladım. Sorarken istemem hiç sevme beni. Ben henüz gençken kalbimde nefreti aklımdan geçmişi sırtımdan o yükleri al bu gece, al bu gece. Mina kaç yaşındasın? Çok gençsin belli ki. Değil mi? Çok genç. Ölsem de gitsem Ses rengi müthiş. kalmak ne zor. O kadar kuvvetli renkler ki. Hiçbir şey bilmeden ölsem, ölsem. 23 yaşında kendisi. Sevgili Mina. Şimdi o kadar böyle hissederek anlıyorum ki senin duygunu. Yani zor olan şu. O Emircan'ın yanında da varsın. Ya sen her tuşa basmışsın ya. Bak ben yara gibiyim, gönlünde bir yara gibiyim. Nalan sal beni gideyim. Dur bakayım başka neler varsın. Ses Azerbaycan'da da varsın. Bakayım ben. Düşmüşüm ben hep yokuşa. Kimse Bakayım başka neler var sende dur. içinde bin pişmanlık, gözlerinde yaş. Yüzünde yasak duygular alıverdi garip. Oy! Ben bir şey diyeyim mi sana? Sena Şener'den çok aslında sen Nilüfer tadında işlerde çok daha başarılı olabilmişsin. İçinde bin O kadar yakışmış ki. Ya bu koyu renk Sena Şener'de böyle bir koyu renk yok. Ya öyle bir renk yok onda. O nedenle onun parçasına eşleşememen normal olabilir. Ses rengin çok güzel ama bundaki tat aman yarabbim. pişmanlık, gözlerinde yaş. Özgün bakar mısın? Yüzünde yasak duygular alıverdi garip telaş. Sesinde bir burukluk, ellerin soğuk. Boğazında dümdüm kelimeler. İçinde Çok fena değil mi? Ateş ediyor ya. Yani bir pişmanlık, ha, bu gözlerin Azerbaycan'da acayip bir yetenek var. Çok. Çözemedim nasıl Ama anlatacağım şeyler var şimdi. Yüzünde yaş, yüzünde yasak duygular alıverdi garip telaş. Sesinde bir burukluk, Fena fena ellerin alev. soğuk. Ateş ediyor ateş. Boğazımda dümdüm kelimeler. Erkekler ağlamaz, sil gözyaşını. Kaçırma gözlerini benden suçlu. Okey, anlaşılıyor. Şimdi çok güzel bir rengin var ama hiçbir parçada aslında böyle tam kalıba oturmuyorsun. Senin daha başka oturduğun neler var bakayım. Hep Şebnemler falan var da senin kendi böyle kendi kendine kaldığında neler okursun sen? Selam herkese. Bu biraz filtreli post. Dur şimdi filtreli post istemiyoruz biz şimdi. Senin canlı canlı okuduğun başka şeyleri arıyoruz. Kim bilir bakalım. Şaka Duygu Soylu'yla da mı çıktın? Sen ne yapıyorsun? Bütün tuşlara basmışsın.
Murat bakacağım. Ha burada girecektin. Olabilir. Duygusal ya. İnanılmaz. İnanılmaz. Deli deli. Aman Allah'ım. Heh. Çok eğlenceli değil mi Özgür? Çok keyifli. Yani bir de garip soyluyla bir atışma falan. Bak nameleri nasıl yakaladı görüyor musun? La 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 tıkır tıkır. Şimdi bak demek istediğim buydu. Şimdi oraya bir gelelim toparlayalım. Sevgili Mina Müzik. Yaptığın şeyler kalıp olarak çok güzel. Ama bu kalıpların dışına çıktığın zaman daha güzel. Çok kalıpta söylüyorsun. Bak şimdi mesela Sena ile burada okuyorsun. Bak. Sena Şener Nazal'ı alıyor. Yalanken. Ya ne teknik umrunda ne ağzını açması umrunda. O şarkıyı söylemeye odaklanıyor. Sen, bak sen neye odaklısın? Söylenen hep yalan. Sen temele odaklısın. Tamam. Seni ne zaman yoldan kim çıkarmış? Duygu Soylu çıkarmış. Sen böyle gene düzgün okuyormuşsun. Seni bir dağıtmış orada. Hadi gir bakayım şu freestyle'a demiş. Sen orada bir anda karışmaya başlamışsın. Orada böyle bir ateşlenmişsin. Sen ne zaman yani bu şarkıların özellikle hani okuduğun repertuardaki şarkıların hiçbirini bu kadar düşünerek okuyamazsın ya. Bir bırakman lazım kendini ve keyfine yorumlaman lazım. Belki senin gibi yorumlaman lazım. Belki kafana göre canın ne istiyorsa belki Azerbaycan style'a yapman lazım. Anladın? Şimdi bu ikisi karışmadığı zaman ya kendin gibi kalıyorsun ya bu tarafa da olmuyor. İki tarafta da tutmuyor yani yaptığın şey anladın mı? Oysa ki çok güzel bir sesin var ama ses güzelliği yetmiyor. O iki stilin senin yorumunla harmanlanması gerekiyor bence. Bir de tabii ki okumanda bir operatik etki var. Oha, derin ve geniş vibratoları çok seviyorsun. Onlar iyi ama her parçada o kadar alabilir. Dedim ya bak sende bir şey lazım. Bir akış rahatlığı lazım. O akış rahatlığından çok hep doğru okumayla ilgili bir derdin var. Bırak boşver doğru okumayı falan ya. Sen bırak kendine ne hissediyorsun onu görelim senden. Sonunda da vurdum tuşlara. Devam. Ümit Yaşar'la stüdyo sohbetleri gelir mi? Keşke gelse 3 kere teklif ettim. İkisini kabul etti. Bir türlü yapamadık. Buyur Özgüncüm. Bu arada hocam iki analiz öncesiyle alakalı Süleyman bir şey söylemişti. O arada kaçmasın. Ben dedi yani provalar çok kötü geçti. Orkestrayla çalamıyorlardı. Evet. Ben işte konservatuvar eğitimli olmadığım halde hem orkestrayı yönetmek zorunda kaldım orada hem de işte şarkıyı okunabilir seviyede şey yapmaya çalıştım. Problemim oradan kaynaklı dedi. Anladım. Belli zaten Süleyman. Çok iyi anlıyorum seni. Hiç en ufak bir sürprizim olmadı zaten. Şimdi Cengiz Kurtoğlu 2 tane ses analizi var kanalda. Cengizciğim 61. Naragah zaten silmedim. Burada duruyor şu anda. Acık bekle bakalım. Ama sileceğim bak. Telifi geri almazsan. Çünkü seni nereden bulacağım ben bir daha? Çünkü yazmam bak telif geldi bunu kaldır da şunu anladın mı? Ben sana hiç konuşmayacağım. Ben videoyu canlı yayın bittikten sonra sen geleceksin. Yarın veya bugün hemen geri çekme bildirimi göndereceğim o linke tamam mı? Yoksa yapamam yani. Çatır telif yiyeceğiz durduk yere hiç. Amina Müzik diyor ki hocam çok kıymetlisiniz yorumlarınız için minnettarım. Evet kesinlikle heyecanlandım. Elim ayağıma dolaştı o gün. Kesinlikle katılıyorum size. Başarılı olacaksın. Daha çok genç yaştasın. 23 yaş ne daha?
Daha çok gençsin sen. Müziğini, sahneni, özellikle sahneni çok geliştir. Biz mesela Azerbaycan'daki dostlarımız her biri birbirinden yetenekliler. Hakikaten olağanüstü yetenekli. Sen de öylesin. Fakat başarılı olanların çoğunluğu sahneden geçiyor. Çok sahne yapmaktan. Çok sahne, çok rahat sahne, keyifli sahne. O stresini, o yorum kalabalığını orada atacaksın. O kalabalığı atman lazım üzerinden Amineciğim. Tamam mı? Peki. Tamam, bir saniye bekleyin şimdi. Aldım bir sürü, onlara bakayım. Ne bakayım? İrem. Bu Eurovision'a katılan bu sene değil mi Özgün? Evet hocam. Tamam. Bu ayrıca bakacağımız bir şey. Şimdi buradan aramayalım. Ömer Mansur Duran, Hüseyin Akbulut, Rast makamı çift ezan. Düet mi bu? Hüseyin Akbulut. Bir de burada kimse etme. Tamam. Hadi bakalım sırayla. Devam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hem de düet ezan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tamamen başka renkler değil mi? Bak. Çok yakın gibi gözüküyor ama iki ses arasında renk farkı var. Bakın renge bakalım. Yaş farkı var. Onu geçelim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Daha genç ses. Ses çıkıyor. Biraz daha genç olmasına rağmen daha koyu bir renk. Bakın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Daha nazala yakın ama daha keskin bir renk. Şimdi sanırım Hüseyin Akbulut öyle güzel bir pozisyon oturuyor ki böyle tatlı da o kadar açık ki yukarılara doğru. Hemen belli oluyor zaten. Hiç zorlanma yok. Devam edelim. Çok çok keyifli bir performans. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ama müzik kulağı harika Ömer Mansur Duran'ın. Çok güzel. Hem nameler yerleşmiş. Şimdi şöyle bir şey var, onu hemen bahsedeyim. Şimdi bu açık ağızla ben hep diyorum ya, açık ağız okuyun, açık ağız okuyun. Ya bunu şöyle düşünmeyin yani. Kocaman bir ağız falan değil. Yaptığınız şeye birazcık daha belli edin demek bu. Koskocaman bir ağızla okumaya çalışın demek değil. Çok küçük yaparsanız bakın arada nasıl nazallaşıyor. Bakın ikinci girişten görün. Bakın. Allah. Bakın. B'ler iyi gibi gelip küçülerek bitiyor. Bu yaşta çıkar. Bu yaşta çıkar. Ama ileriki yaşlarda ses koyulaşmaya başladıkça, bunlar gelmedikçe daha da dara, hep böyle alıştığınız için böyle gitmeye başlar. Biraz daha bırakarak, biraz daha geniş, kocaman değil, biraz daha geniş. Alıştırın şimdiden. Allah. Bakın, bakın, mükemmel. Tam demek istediğim bu. Koskocaman bir açıklık değil ama bakın, her harfe bakın lütfen. Tam çok güzel müthiş bir örnek olmuş bu. Bütün harflere bakın dikkatlice. A'lara, i'lere ne kadar açıldığına bakın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir tık daha. Aynı değil. Aynı olmadığını fark ediyorsunuz. Koskocaman değil, gerektiği kadar. Eşhedü en la ilahe illallah. Biraz daha. Bak sonlarda düşüyor. Biraz daha. Eşhedü en la ilahe illallah. Ama tizleri kapatmaya başladı hoca. Mesela bu şekilde onun da daha yukarısı yok. İzleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Nefes kontrolü sürekli yapıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Mesela yarım sesle tam ses arasında, yani rast ezan
Yeri re piyanoda. Do diyezle re arasında bir yerden okuyorlar. Neredeyse yerinden okuyorlar. Eşhedü enne Muhammeden Bazı hakikaten Ömer Mansur'da bazı makamsal gırtlak hareketleri ve çevikliği, çabukluğu çok etkileyici hakikaten. Çok etkileyici becerileri var. Çok gelecek vaat ediyor bu okuyucu. Çok gelecek vaat ediyorsun Ömer. Tebrik ederim seni. Çok güzel böyle süslerin var yaptığın şeyde. Tebrik ederim. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Sonra bir detoneyle bitti. Ama genel olarak postürünü sürekli koruyor. Karşıdan hiç ayrılmadığına dikkat edin. Gene de hep diyorum yani çok büyük ağız açıklığı değil ama zaman zaman rahatlatmak işe yarar. Dar kalıyor. Nazalda tizde yukarıda tutmak istiyor hoca. Ama bazen o sonuna kadar yetmeyebiliyor. Yorucu olabiliyor yani. Şans olan şey yani renk tenor. Yani bu ses doğal çıkıyor. Doğallıkla çıkıyor yani zorlamayla çıkmıyor. Çünkü sesin karakteri tenor. En ince erkek sesinde duruyor. Ondan çıkıyor. Ama aslında o hafif darlık zaman içinde sıkıntı yaratabilecek hissi yaratıyor. Yani genel olarak ben çok açmayın diyorum. Doğru. Çok da kapatmayın. Tamam ama bazen de o yani içerinin rahatlığı için, buranın rahatlığı için korumak gerekiyor bazı şeyleri. Yani pek kolay bir şey değil aslında da. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Çok yetenekli, çok. Çok yetenekli. Çok yetenekli. Bayıldım. Nefis. Hançerelerin harika. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Diyafram. Yani diyafram farkı çok bariz ama yani. Hocanın diyaframı çok daha kuvvetli bir diyafram fakat genelde tizlere doğru biraz kapatarak kullanıyor hep. Hayal salat. Sürttü. Bir ara bir boğazına bir sürtme oldu. Hayal salat. Çok merak ettim. Şimdi hafif tizleşiyorlar. Hayal salat. Ne çok değişik bir ses ya. Ömer'in sesi hakikaten orijinal. Hayal salat.
Nefis geçki ya. Nefis. Sanırım Nick'in... Nefis ya. Çok güzel geçkiler var. Ne güzel makam kulağın gelişmiş. Tebrik ederim. Yani çok sürpriz. Neredeyse makam değişecek. Nihavende geçecek gibi. Mesela böyle kalına insin Sultaniyegah gibi bitirsen olay başka yere gidecek. O zaman zaten ezandan çıkacağız yani. Bambaşka bir hikaye. Ama makam kulağın çok geliştiği için çok güzel güzel numaralarla hep hareket ediyorsun. Ya çok yetenekli bir çocuk. Hakikaten çok yetenekli bir çocuk. O Hicazkar gibi. Bakın. Nefis. 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 Oy! Harika. Buralar muhteşem. Muhteşem. O kadar güzel makam paslaşmaları var ki. Ay 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 ay. Bayıldım ya. Vallahi bayıldım. Bayıldım. Ya böyle şeyler yakaladığım zaman kafayı yiyorum abi. Gerçekten kafayı yiyorum. Nefis. Yani çünkü burada sadece ses oyunu değil, makam paslaşmaları var. O geçkiler öbürüne, o ona, hani böyle şey gibi. Şimdi çok abes olacak hani dini bir analizin içinde ama bu hafta mesela Arda Turan'ın Mbappe'ye pasını izledim. O ona veriyor, o ona veriyor, tekrar alıyor. Gol olacağını biliyorsun ama o paslaşmaları izlemek hoşuna gidiyor. Hicazkar gibi gösteriyor. Hiç makamı dağıtıyorsun. Ama bir yerden geri gelecekler. Bakın. Bakın. O kadar çok yere gidebilirdi ki. Kürdiye bile dönebilir. Çok güzel açışlar. Sega. Döndüler. Rastladı. Tekrar az kalıbı geldi. Yarım ton düştüler ama. Bu geçkiler sırasında. Bu nefis bir nikriz geçki. Tam rast gösteriyor. Harikulade bir ezanmış yalnız. Çok güzel bir kayıt bu. Buraları aç. Bak kapalı kalıyor onlar. Bazıları çok kapalı ve nazal kalıyorsun. Hocam bitiriyor. Bak şimdi.
Mükemmel. Çok zevkli. Vallahi o kadar keyif aldım ki. O kadar güzel ki hani. Vay 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 vay, sürpriz. Hiç beklemiyordum böyle bir kayıt. Çok güzel. Çok yetenekli bir okuyucu. Çok çok yetenekli bir okuyucu. Ömer Mansur Duran. Takip edin. Hakikaten yetenekli bir okuyucu ve güzel eğitim almış. Hem makam eğitimi güzel. Paslaşması güzel. Muhtemelen Hüseyin Akbulut. Onunla böyle bir yakınlığı var ki bu makam paslaşmalarını çok iyi yapıyorlar. Vay 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 vay. Çok başarılı. Çok hoşuma gitti. Çok genç ama daha. Hemen gaza gelmemek lazım. Çok genç. Daha bu teknik gelişmesi lazım. Daha gelişecek. Ama ham madde çok güzel. Çok güzel. O hareketli hançere, makamdaki o esneklik. Ne oldu ama sonuç yarım ton düşüldü. Mesela dikkat edin bunlara. O numaralar sırasında nereye gideceğinizi iyi planlayıp, başlangıç tonunu iyi seçip sağlam durursanız olağanüstü bir şeye dönüşür bu ileriki zamanda. Tebrik ederim. Sesinize, nefesinize sağlık. Harikulade. Vallahi bayıldım. 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 Talip Hoca, duyuyorsun bak. Duyuyorsun. Maruf'ta okumaya benzemez. Ay çok güzel. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Özgüncüm bir türkü sen söyle de. Ben söylersem %90 herkes kaçar hocam. O yüzden ben girmeyeyim. Çok keyif topa. aldım. Çok Şimdi keyif aldım. Buyur. Naragah yazmış hocam, gördünüz mü? Kim? Naragah, ben distribütörümle konuştum, telif atılmayacak diyor. Tamam peki o zaman. Okey. Ben Nara şu gel. anda da yazdım. Şöyle yapalım o zaman. Sen bir türkü söyle. Ben bir çay doldurayım. Kısa bir mola verelim. Çayımı da alayım. Tamam mı? Sen de bir türkünü söyle Özgün. Bence Talip abi gelsin. Dağılalım biz burada. Dağılalım. Yok. Ben şöyle yapacağım. Buradayım. Yayın bitmiyor. Bir yere ayrılmayın. Tamam. Evet. Çayımı alıyorum. Chat akıyor. Özgün de top. Geliyorum. Tamam. Kısa mola. Bu arada arada bana yazıyor da herkes işte chat'im gelmiyor falan filan diye. Com'dan, B'den ya da işte shorts'tan şeyden sonrasını, short'tan öncesini yazacaksınız. Yani com ve B'den öncesini sileceksiniz. Link atarken. Ya problem orada çıkıyor. Ona dikkat edin, yani başındaki com, B'den öncesini tamamıyla silin. Shorts ya da işte TikTok'sa com'dan sonrasını yazın. Ya da başka bir platformsa mesela Facebook'sa com'dan sonrasını yazın. Hep onlara dikkat edin. Instagram.com'sa linkiniz, com'dan sonrasını yazın. Öncesini hepsi. Bakayım. Bu arada Emre Hoca benim önerdiklerimi almıyor arkadaşlar. Kendi almak istiyor. Bu arada katılmış. Bir saniye. Şimdi Deniz, Duru. Buralarda mısın bakayım Deniz sen? Gittin mi? Gizem burada. Dur Gizem'i alayım ben. Deniz neredesin? Hemen katılıyorum demişsin. Tamam o zaman. Başka zaman katılırsın. Ben bugün çok genç bir arkadaşımızı konuk alacaktım da. Hafif ateşi çıkmış. O nedenle gelememiş. Dur bakayım ne diyor. Tamam. Dur çayımı alacağım. O ateşlenmiş, gelememiş Özgün. Ben çok işim. Gizem hoş geldin. Gizem şu an Polonya'dan başvuruyor da şey yapıyor da Gizem Polonya tabii hatlar şu an. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Gizem sen yayını YouTube'dan takip edip bize buradan mı konuşuyorsun? Bak şimdi 10 dakika geçiyorsa Gizem Polonya bizi... değil hocam, Macaristan'dan. Bir şey diyeceğim Gizem. Sen şeyden bizi dinle. Evet. Bağlandığımız yerden dinle. Yayını boş ver. Şimdi o aynı senkronda değil biliyorsun. Biraz daha geç geliyor yayın. Buradan bize yap, muhabbet et. Tamam mı muhabbetler sırasında? Tamam hocam. Tamam. Ne yapıyorsun? Hayda bak. Tamam deyip neyse Özgün sen iyi anlaşıyorsun Gizem'le. Teşekkür ederim hocam. İyiyim, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Valla yayındayız Gizem işte ya. Düzeltiyorum hocam, bir saniye. Budapeşte nasıl Budapeşte? Sen Şimdi düzelttim hocam artık. Sen soruyu soruyorsun. Budapeşte'ye gidiyor. Geri geliyor. Oo. Budapeşte güzel, hava soğuk artık. Ah dikkatli giyin valla.
Öyle yapıyoruz artık. İçer içer, çifter çifter. Şu sohbetin kalitesi akıl almaz. Şükür. Budapeşte de havalar nasıl sohbeti? İşte bizim yeni. Korkunç bir sohbet. Bu değil, ne yapalım? Budapeşte de havalar nasıl Gizem? Bir daha yayına girerken onu sor. Eskiden ben Özgün hep sana sorardım ya. Denizli'de havalar nasıl? Şudur budur. Bak artık hiç sormuyoruz. Niye? Çünkü çok yakın. Neden? Bir de İzmir'de yaşadığımız için tabii aynı hava. Genelde çok yakın ama Budapeşte de mesela şu an hakikaten hava nasıl Gizem? Yağmur yağıyor hocam bol bol. Biraz da nemli. Aman iyi boş ver. Dur tamam bekleyin çocuklar. Şimdi elimdekileri bitireyim mi? Çok az kaldı. Bak 2-3 tane kayıt kaldı. Ondan sonra bir set daha alayım tamam mı sizden? Azıcık sabredin. Azıcık sabredin. Şimdi elde neler var? Naragah karantina çok istiyor. Hadi ona bir bakalım. Naragah bak yayından sonra telifi almazsanız. Bak Naragah silerim. Hadi let's go. Naragah feat karantina. Albüm kaydı bu. Bak hayatta yapmıyorum ama çok ısrar ettin yapıyorum. Zıplıyormuşum değil mi? Saçma sapan. Abi bazen şey lazım Özgün ama biliyor musun? Yani şurada böyle 5-6 kişilik bir grup lazım. Böyle parçalarda azacağız yani. Yok öyle bir şey yok işte. Tek başıma da bu kadar anca yani. Yani bir yapay zeka ile bir 6 kişi koysak arkama anca olacak. Tamam şimdi bu güzel böyle efektinde sesinin rengiyle ve bu altta tonda okuyorsun. Bu senin sesin olduğu çok belli. Bu bir insani okuma çok belli. Bak konuşma tonun da ona yakın. Hafif bir efekt giydirilmiş. Güzel. Hoş. Küçük. Yukarılara ince. Miramot. Buna yakın bir yukarıda alışma. Miramot gibi değil. Miramot. Biraz daha kapalı. Ama güzel. Bu tam böyle Sarp'ın okuyuşu. Şanışer okuyuşu bu. Daha doğrusu okuyuşu onun değil de melodi de çok andırmışsın ya. Hani melodik yapın o kadar benziyor. Yani bir umut yok gözlerim falan bu. Bu onun çok tarzı olduğu için vokal onu andırıyor. Aslında belki başka bir vokal var. Yani Aspava da böyle kullanıyor sesini. Ama hiç Şanışer'e benzemiyor. Çünkü şarkı yapısı başka. Mesele burada şarkı yapısının andırması. Müzik güzel ya. Sevimli. Yapılan iş güzel. Yani en azından bir vokalin karakterine sadık kalınarak yapılmış bir işle karşı karşıyayız. Hem PES'lerde hem TİZ'lerde sesi kullanan herkes bir şekilde buna sadık kaldığı için insani bir his geliyor yapılan müziğe. Ama müziğin biçimi çok andırdığı için vokalin de biçimi mecburen ona uyumlu kalıyor. Bu da bence bir dert. Başınıza iş. Sürekli bir şeyle kıyaslanarak gidersiniz kariyeriniz boyunca. Bence bu tarzı değiştirmek lazım. Belki birazcık sert bir laf ediyorum. Tarzı değiştir. Ya bu benim tarzım diyeceksin ama bu tarzın yapanı var. Yani çok andırıyor. Buradan gidersen hep bütün yollar ona çıkacak. Her ona çıktı. Bak bugün mesela yayın başında muhteşem bir ses izledik. Mükemmel Cem Karaca söylüyor. Ama mükemmel Cem Karaca söylüyor. Bu çok kritik bir şey. Ne yaparsa yapsın onu geçemeyecek. Öyle olduğu zaman böyle aşılmaz bir kaya gibi. Yeni bir yol ayrımı lazım. Yeni bir müzikal yapı lazım. Yeni bir tarz lazım. Yeni beste lazım. Yeni altyapı lazım. Yeni sound lazım. Yeni bakış açısı lazım. O zaman her şey değişir. Bu sesini kullanırsın. Yayın içinde söylediğim gibi Aspava'nın da sesi tiz. Bu renklerin hepsini veriyor. Ama hiçbir zaman benzetilmiyor. Benzetilmemenin sebebi tarzla alakalı. Kendini ifade ettiğin tarzla alakalı. Çok iyi anlıyorum. Çocukluğundan, gençliğinden beri büyüdüğün müziği yaparsın. Ondan etkilenirsin. Ama ne yapacaksın, ne diyeceksin? Bundan farklı bir şeyler oluşturana kadar yeteneğini zorlayacaksın. Bu iş böyle. Tebrik ederim Naragah. Karantina. Yeteneklisiniz. Daha da geliştirin. Daha da iyi olun. Peki. Let's go. Hadi ikinci tur alalım şimdi. Kimseye yetmem şikayet. Volkan Yılmaz. Volkan Yılmaz Ferdi Tayfur'a besteler vermiş diye yazdınız. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben
halime. Çok güzel bir ses tabii ki canım. Çok güzel yorumluyor. Ama tabii ki hani bağlamayla Türk müziği okuduğunuz zaman çarpmalar farklı oluyor. Yani sanat müziğinin çarpmaları gibi değil. Bağlama çarpmaları gibi çarpmalar. Türkü tadında bazı çarpmalar geliyor ama çok çok güzel bir ses. Ne diyebilirim? Çok hoş. Çok keyifli. Peki. Baby Next Door. Ben bunu ya bu favorite kızacağım bana. Kız. Silvina Estrada. Meksikalı bir şarkıcı mıydı? Çok kötü kayıt. Çok kötü kayıt. Daha iyi kayıt alalım. Evet, ikinci sete geçiyorum. Peki. Şimdi gelenler gelmeyenler duyanlara. Bir süper chatten kaçırdıklarımı şöyle bir toparlayayım önce. Eminim. Geçenlerde bir yapay zeka şarkı inceleyecektiniz. Fakat hatta buraya alayım. Gelen bütün süper chatleri siz de görün. Oradan bakalım. Geçenlerde bir yapay zeka inceleyecektiniz. Fakat telif ihtimaline karşın incelememiştiniz. Ne diyor? Sözler bana ait. Buyurun, sadece sözler bana ait. Yapay aman konuşamıyorum da. Yapay zeka şarkı incelemesi yapmamı istiyorsunuz. Böyle açıyormuşum. Değil mi? Kodlara bakıyormuşum. The Fresti, tarumar. Hey, hey. Kim okuyor? Bir yalan mıydı? O kadar çok tarz bir araya gelmiş ki tabii bak. Şu girişteki son ver erkenden 2-3 farklı şarkıcının karakteri bir şarkıcıya giydirilmiş gibi. Hiç mi üzülmedin hayatımı mahvederken? Yad ettim geçmişi geçenlerde, yürürdük el ele birlikte. Yağmur yağarken caddelerde, tarımarım şimdilerde. Neden kaçındın engellerden? Yani burada rengi tamamen değişti bakın. Şuraya bakın. Yağmur yağar. Sonra neden kaçır? Başka bir renge dönüşüyor. Şimdi yapay zekanın zaten en büyük hikayesi bu. Size sadece güzel bir sürü şeyler sunuyor. Ama bir insanda bu kadar farklı güzel renk yok. Öyle bir şey yok yani. Bir insanın bir ses karakteri var. Ve o ses karakteri üzerinde şekillenmiş bir okuma stili var. Böyle girişte başka, aradaki yorumlarda başka, sonra tizde yeni bir karakter. 3-4 karakterin girişinde bir ses yok. Bu kadar bir insan bu kadar çok şeyden etkilenmiyor yani. Gitar çalan bir insan böyle temel şeyde bak mesela hani Barış Manço söylüyorsun, Barış Manço söylüyorsun. Birazcık daha ne söylüyorsun atıyorum erkek korayda söylüyorsun onun gibi. Şarkı söylemeye başladığın zaman ikisini karıştırıyorsun. Burada böyle 10 tane iyi şarkıcının karışımı var. Böyle bir insan yok. O nedenle bu şarkıyı mesela bir yorumlamaya kalktı mı bunun içinden bir kısım oluyor. Gerçek bir insan yok. Bir kısmı oluyor. Bir kısmı oturmuyor. Öyle bir insan yok çünkü. Nereden saklandın bahanelerde, laleler, papatyalar, sümbüller ve güller. Her diyenin temennisiydi senin gülmen. Kendime diyorum üzülme. Dün de tatsızdı zaten, farksız bugün de. Harika değil mi ya? Şarkıyı ne kadar güzel. Bestelemeye bak yani. Olağanüstü. Bir insan böyle düşünemez işte. Bu kadar başarılı. Mükemmel yani. Onca sene biriktirdim bunca birikimi. Ömrümde tanımadım senin gibisini. Bir yalan mıydı her şey gerçek? O kadar güzel ki Özgün. O kadar güzel ki. Gerçekten çok güzel. Zaten sorun da burada. Evet. Çok sorun bu bakın. Geçen haftalarda yapay zeka ile ilgili video yapmıştım ve orada da söyledim. O kadar çok şey oluyor ki ve bunların hiçbiri kötü değil. Abi bunları insan takip edemez.
Biz çünkü hayatımıza güzellikleri böyle katmıyoruz. Bir sürü şey oluyor. İnsanlar ortalamalarda biraz üstünde bir sürü şarkı yapıyor. Arasından bir tanesi çok daha farklı bir ruha sahip oluyor. Biz onu beğenip peşinden sürükleniyoruz. Anladınız mı yani? Bizim bütün denizimiz her gün dalgalı değil. Genelde sakin bir denize sahibiz biz hayatımızda. Ve o dalgalanmaları takip ederek peşinden koşuyoruz. Düşünsenize bu yapay zekanın ürettiği neredeyse %90 başarılı ya. %90. Hepsi güzel. Bunun neyini takip edebilirsiniz? Size artık hangisi bir özellik katabilir? Yaşamınıza hangisi gerçek bir kimlik olarak girebilir? Bu bir dert işte. Bunu bir insanın takip etmiyorsun bir noktadan sonra bence mümkün değil. Gene o videonun altına şöyle bir şey yazmışlar Özgün. Demişler ki Evet. ya işte ne diyorsun dostum demiş yani. Ben bunlardan beğendiğimi dinlerim. Hangi birini dinleyeceksin ki hepsi güzel. Ya. Bundan 10 tane dinlemeyeceksin abi. Binlerce çıkacak. Bak Defresti. Sen bu parçayı yaptın. Kaç tane sözün var? Farz et 100 tane var. 100'ünü de yaptırsan 100'ü de kötü çıkmayacak. Ben o kadar eminim. Kendin bile dinlemeyeceksin abi bu şarkı hangisi daha güzel diye. O zaman nasıl olacak? Şöyle yapacağım. Dur harika bir şarkı yapmıştım falan. Dur. Neydi ya? Hatırlamıyorum da falan. Böyle açacaksın. Ben de yaptım geçen abi. Yapay zekaya bir parça yaptırdım Özgün kendi sözlerimle. Yıllardır Evet. sözü bestelememişim. Abi bir güzel besteledi. Bir güzel besteledi Özgün. Bir güzel okumuş. Evet. Allah'ım dedim ya. Ne kadar güzel olmuş dedim yani. Ben böyle bir şey düşünmemiştim yani o şarkıya. Hatırlamıyorum bile ne yaptığını. Bak hatırlamıyorum bile ne yaptığını Özgün. Şimdi Evet. söyle bana parçayı hatırlamıyorum. Abi bir insan besteyi yaptığı zaman farz edin ben besteyi yapan insan olarak şarkıyı çalarım, bir şeyler yaparım ve sen de dersin ki hocam yeni bestenizi söyler misiniz? Dur nakaratını söyleyeyim derim sana. Değil mi? Evet. Çünkü ben yaptım. Ben buna sahip oldum artık zihin olarak ve bu sana tekrarlarım ama Anatolian Lab burada. Ortak yangın yeri Özgün. Evet. Evet çok selam sevgiler. Hazır böyle yapay zeka konuşulurken gerçekten bu kritik. Anatolian Lab'in yaptıklarının çoğunluğu zaten hani bilinen parçaların coverları ve bence çok da başarılılar. Net söyleyebilirim yani bunu. Ben hatta o söylemiştim de yani internette evde burada stüdyoda temizlik yaparken Özgün karşıma Merdo Evet. çıktı. Merdo mu çıktı? Başka şeyler de çıktı. Acayip güzel böyle coverlar. Ya dedim herhalde birileri yapmış bunu. Anladın mı yani böyle vardır böyle kırıklar. Hani düzenlerler falan arada atarlar internete. Baktım ki bu kırık işi değil. Onlarca şarkı. Bu dedim herhalde yapay zekayla düzenlenmiş. Hakikaten de öyleymiş. Ama çok başarılılar. Hepsi değil. Bazıları bir insanın yapamayacağı şeyleri yapıyorlar içinde. Onu da söyleyeyim yani. Yapamayacağı sololar var vokalde. Okuyamayacağı tonlar var kadınların mesela. Var böyle şeyler. Sorun değil. Bir de Ama bir tarz olarak ortaya çıkıyorsa bunda okey ona bir şey demem yani. Hani yapay zeka bir Anadolu rock cover tarzı. Okey abi dinlersin. Bunda sorun yok bence. Olabilir yani zevk alarak dinleyebilirsin. Buyur Özgün. Ya bir de hocam bu bir şarkının içinde kusurlar yoksa biz şarkının iyi olacağına nereden karar vereceğiz? Kusurları olmalı ki bir şarkının iyiliğini tespit edebilelim. İşte kusurları biz yaratmıyoruz. Tabii. Şimdi yapay zeka bunu tamamıyla kapattığı için işte imla Kapatıyor. hatalarını, Evet. Her şeyi. diksiyon problemlerini hepsini kapattığı için. Bu Özellikle sefer abi. her şey çok iyi olunca iyinin altı boşalıyor. Şöyle şimdi mesela senelerce şöyle bug'lar yapıldı. Bunu arkadaşlarla da paylaşayım chat'tekilerle. İlginçtir. Bilerek yapıldı bunlar. Mesela atıyorum Sezen Aksu'nun bir parçasında bir kelimeyi yanlış söyledi. Bilerek öyle söylüyordu ama. İlgiyi çekmek için söylüyordu bunu. Şimdi bunların imkansız bunda yapmak. Böyle bir şey yapılmıyor çünkü bunda. Ya ben aslında bunlara çok takılmıyorum Özgün. Dediğim gibi bunlardan binlerce yapabilecek bir varlıkla karşı karşıyayız. Yani bunun takibini bir süre sonra sen bile karıştırırsın. Unutursun zaten. Kaçırırsın yani. Neyin ne olduğunu şaşırabilirsin. Abi düşün yani bir söz yazdı kızıma yazdırdım. Dedim ki yani Melisa dedim hadi bir şeyler yaz. Böyle K-pop tarzı bir şarkı yapsın. Ya 2 versiyon yapmış Özgün. Ya bir tane de değil aynı parçaya 2 versiyon yapıyor. Ben desem ki bir tane daha versiyon yap 2 tane daha yapacak. Tabii. Ve o da güzel. O da güzel. Kızım diyor ki ya bu daha hareketli bunu sevdim. Öbürü kötü mü? Hayır onu da akşamları dinlerim mesela. Yani herkes yani bu böyle bir konu. Daha da uzatmayacağım. Teşekkür ederim.
Evet, başka neler vardı? Hemen buradan alalım. Hocam benim de sayfama bakar mısınız? Sesime çok güveniyorum. Solist Ayhan. Gidiyorum. Solist Ayhan. Bakalım neler yapıyorsun. Solist Ayhan. Ayhan Çavuşoğlu. Kalleş Dünya. Bu altyapı var ya, başımıza işe almayalım. Bulursun beni, düğün kaydı. Bir böyle Müslüm Baba havası var Ayhan. Çok genç bir kardeşimiz Ayhan. Abi böyle bir Mahsun Kırmızıgül tadı var okumanda. Orada bir çocuk var. O da ne yapıyor? O kim? Bak. Burası neresi Ayhan ya? Ya bu tarz çok acayip. Ya koyu bir arabesk ama neresi burası? Bu bayağı da eski bir kayıt. Bak şu an daha farklısın. Ne severim ne de soranım, böyle yalnızım. Ama yetenek, kulak çok iyi. Çilesiz günüm yok, dert ararsan çok, öyle dertliyim. Bu tarzın içindeki senin farklı olduğun taraf var Solist Ayhan. Biraz böyle Arap gırtlağıyla okuyorsun. Arap tarzı da var sende. Senesiz günüm yok dert arar, kapatma ve ağır harflerine alışın. Sanki böyle Arapça bir şeyler okuyormuşsun gibi bir hava yaratıyor. Müzik kulağın çok iyi, name becerin çok iyi. Biraz kafalı okuyorsun sen de. Arabeskin tarzına. Şimdi bu stilde okuduğun zaman arabeskten başka bir şey okumayacak hale getiriyor. Bilmiyorum, farklı yeteneklerin var mı? Bana kaderinin bir oyunu bu, aldı sevdiğimin en zorunu. Temiz okuyorsun ama. Temiz, net bir okuman var. Başka neler var bakalım. Bir uzun hava denemesi. Bak, Arap tarzı okuyorsun sen. Düştü, kaşın oynattı, gözünden güldüğünde gagasını alarım. Bariton sesi. Canıma düştü, ya vallahi canıma düştü, canıma düştü. Ah canıma düştü. Eleskenem berden. Ton pes ama. Bu eski kayıtlarına daha tiz okuyor musun? Hiç Mahsun Kırmızıgül falan okumuyorsun. Bayağı tarzında Mahsun Kırmızıgül var ha.
Dinledim bilmiyorum ama çok rahat onun parçalarını döndürebilirsin gibi geldi bana. Bu Bulgaristan. Nerede bu kayıtlar ya? Buralarda mısın? Chat'te misin? Bir tane daha var. Yazımı kış açar, karlar yağdı başa Leyla. Yazımı kış açar, karlar yağdı başa Leyla. Bir an oldu evim yoruldum, ne söylesem boşa Leyla, ne söylesem boşa Leyla'm, boşa. Yetenek çok güzel. Ses rengin de çok güzel. Ama sanki biraz bu eserleri okurken kendi kulağından hep geliştirmişsin. Yani bir eğitimle bir şeyleri yapmış olsan çok daha sağlam bir şekilde geliştirirdin. Bir geliştirme şansın da var. Yaşın henüz çok genç. Bence mutlaka bir eğitim al. Sadece şan eğitiminden bahsetmiyorum. Yani iyi bir müzisyenin yanında pişmek gibi. Yani şöyle düşün. İbrahim Tatlıses ilk albümünü yaptığında Arif Sağ olmasaydı kendi başına yapabilir miydi? Mümkün değil. İlla bir yönlendiriciye ihtiyacın var ya. Belki de böyle bir şeye ihtiyacın var sevgili Ayhan. Selam sevgiler. Güzel. Peki. Devam ediyorum. Şunlardan almaya devam edeyim. Tamam. Dimash Fay şarkısı yeni şarkı yapın hocam. Deri silahını çek yol şarkısı. Bilmiyorum o nedir. Hocam geçen yayından bir şarkı istemiş. Şanlışer'den oynatma listesine eklemiştiniz. Evet bu. Kayağının anısına. Ama bu orijinal albüm kaydı olduğu için bundan telif yeriz ya. İstedin ama. Yani. Albüm bu yani. Her şeyi bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. İlginç. Şimdi bu parçaya hepimiz hakim miyiz? Hakimiz. Değil mi? Özgün. Bizim kuşak herhalde 90'lar kuşağı Kayağı'nın yemin ettiği bir şarkısını bilmeme ihtimali var mı? Yok. 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 Peki 2010 doğumdan sonrası yemin ettim bilir mi? Çok şey olması lazım. Evet. 90'lara hakim olması lazım. İlgi duyması lazım. Bence imkansız. Ya hele bugünkü böyle hakim kuşağın rap, hakim kuşağın işte ne bileyim trap, arabesk, abi bir sürü şeyinin içinde yemin ettiğimi bulacak, dinleyecek, sevecek falan filan. Hele Kayağı'nın versiyonuyla, yani Kayağı'nın haliyle parça bambaşka ya, gitarla bambaşka bir tarzı var. Biz gitara ben Kayağı'nın sayesinde başladım. Düşün yani. O parçanın girişini yapabilmek için yani. Tabii. Şimdi bu neslin böyle bir şeyle büyüme şansı yok. Sarp Palaur'un, yani namı değer Şanışer'in yaptığı şey aslında genç nesle Kayağı'nın şarkısını öğretiyor şu anda. Yeni kuşak çünkü onu dinliyor. Yaptığı müthiş bir şey var. O nedenle bu parçayı ben 90 kuşağı bir adam olarak yorumlarken, yani şu parçanın şurası şöyle buranın böyle diye yorumlarsam biraz haksızlık yapmış olurum gibi geliyor bana. Çünkü ne amaçla yapıldı? Hani çünkü bu parçayı ben herkesten, İbrahim Tatlıses'ten dinledim, işte Kayağan'dan dedim, Nilüfer'den, hele Nilüfer aman ya Rabbi, yani akıl almaz okurdu bu parçayı. Şimdi neyle neyi kıyaslayacağız, hani anladın mı? Yani Nilüfer'le mi kıyaslayacağım Sarp'ın okuyuşunu? Kendi içinde barındıracağız. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler eline, beni vursunlar. Şimdi bir bakın nazal okuma. Nazal okuyor. Bir de hafif böyle bir içine bir efekt de katıyor. İyice artık şeye gidiyor. Şeye bakın. Nilüfer yemin ettim. Hızlı geçeceğim. Şu gitar daha dediğim. Bu. Şu intro bizi yedi senelerce.
Nakarat. Seni versinler ellere. Anladınız mı? Demek istediğimi anladınız mı? Beni vursunlar. İçinden bir şey çıkıyor ya Özgün. O kadar güçlü bir Evet. ses rengi ki. Şimdi bir bakın nakarata. Sana sevda. Yolla gibi kalıyor yanında. Küçücük kalıyor. Şimdi parçanın ruhu başka bir şey ama yeni nesillere artık bunun Nilüfer değil çok genç birinin yapması gerekiyor. O nedenle Sarp müthiş bir iş yapmış diyebilirim işte buyurun. Yolları bana koy. Gitsin nakarata. Hiç mi özlemedim? Bakın şimdi. Hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Si natürel. Gelin bir de Nilüfer'den tize bakalım. Bana bir sor Allah aşkına. Kamyon çarpıyor değil mi? Bir kamyon geliyor ve dümdüz ediyor ortalığı. Yani abi biz kuşaklar arasında okuma tekniği olarak o kadar başka bir yerdeyiz ki. Ya diyorum yani 90'lar kuşağı hatta Nilüfer 80'lerin de içinde var. Yani biz bir güçlü, büyük, hacimli ve çok yüksek teknikli ses severken şimdi artık güzel, zarif, hizmet yani belli bir sound'un içinde yer bulabilen sese evrildiğimiz için ben bunu yorumlarken ben şeye uğruyorum yani hani hackleniyorum. Eğer Nilüfer'i hiç dinlemezsem Sarp'ın okuması muhteşem gelebilir. Ki eminim ki onu izleyen genç arkadaşlar çok beğeniyor olabilir. Ki inşallah çok beğenirler. Çünkü gerçekten Kaya'nın bu şarkısı böyle inanılmaz bir şarkı yemin ettim. Ama Sarp'tan çıkıp Nilüfer'e geçersen diyorsun bunun bir geçmişi var ya. Hani bu neymiş falan. Bu hizmete de yarıyorsa Sarp'ı gene tebrik etmek lazım. Seni versinler Çok nazal. ellere. Yani Sarp kendi şarkılarında çok başka bir teknik kullanıyor. Neden? Şarkı tarzı farklı. Kendi şarkılarındaki hacmi daha geniş. Öyle söylüyor. Abi zaten hikaye ne biliyor musunuz? Farz et Sarp burada 18 yaşında geldi benden şan dersi almak istedi. Yemin ettim söyledi. Sarp'a ne derdim biliyor musunuz? Benim izleyicim bilir ne diyeceğimi. Derdim ki beste yap. Kendi tarzını bul. Niye dediğimi anladınız mı şimdi? Mükemmel bir örnek oluyor çünkü. Bu nedenle diyorum. Çünkü bazen birinin yorumlarken ki ses tekniğinizde kendi içinizden çıkan şeyi yorumlamak arasında teknik tamamen değişiyor. Siz aslında bu beyninizle, zihninizle, kendi vücudunuzla kendinizi çok daha iyi ifade edebiliyorsunuz. Teknik olarak da, yorum olarak da. Bu bakımdan lütfen kendi yolunuzu bulun. Ne diyoruz Özgün? Kendi yolunu bul. Bu yayının adı Ya, bu. Kendi evet. yolunu bul. Hatta notumu da atayım. Unutmayalım sonradan. Çok güzel, çok. İnşallah telif yemez bu kısım. Çünkü hepsi telifli şarkılar. Nefis bir video oldu bu sayede. Bu kadar. Evet, şimdi devam edelim. Gene istekler var. Bayağı yıkılıyor yayın bugün. Bakalım. Nerede kaldık? Naragah yaptık. Tamam. Tamam bunu yaptık. Şöyle bir tane video var ne olduğu belli değil. Tofan 901 atmış. Karman çorman bir video. Özgün senden yardım rica Bir edeceğim. bakayım hocam. Attım. Buna baktık. Geçen yayından Şanışer'e baktık. Hallettik. Morfi müzik. Deriz silahını çek. Ne olduğunu bilmiyorum. Rap şarkı mı bu? Bakayım. Tamam. Sonra da şu yeni gelenler var. Kendi sesimi kullanladım diyor. Oo, bayağı chat yıkılmış. Bir saniye. Bakacağım şimdi. Yeni gelen süper chatlerde onlara da bakayım. Ne bu şimdi? Seni ver. Bu arada yayının sonu ateş ediyor şu anda. Deriz silahını çek. Yalnız bu albüm ya. Bir tane naragah mıydı? Onu yaptım ama. Devamı gelmesin. Çünkü bu şeyden başımı kaldıramam. Teliften. Baksana yayınlamışsınız. Yani hepinize lütfen bunu çekin. Lütfen çünkü onu bir halledelim. Bak bugün attın. Bunu bana halledeceğinin sözünü ver. Ve yapalım ondan sonra olur. Emre Hocam iyi yayınlar arkadaşım ve benim yalan cover'ımız. Hemen bakıyorum.
V4 Lario. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Yalan. Var mısınız yüzünüz? Yok. Ha, canlı söylüyorsun. Hadi yap, bak bunu da yapmıyorum normalde ha. Çok hızlı bakacağım. Tarifsiz gelir ya o zamanlar, sormaya cüretim kalmaz. Umut ve Mali, ne olur yüzünüzün kaydını atın ya. Bu nedir böyle karanlıklar içinde? Karanlıklar içinden. Değil mi? Bir kendinizi gösterin, korkmayın. Daha iyi olur bu iş. Oğlum Begüm. Bu senin kanalın değil mi Begüm? Begüm Pamukluoğlu. Ama burada hangi şarkıyı bulacağız? Şunlara mı bakacağım? Atmışsın ama bir şey yazmamışsın. O yanından feriz soluk niyeti kayıp dardayım, aşk nefrete ne yakınsın. Kin kırdı her okşamak istediğimde. Çok havalı ve böyle bastıra bastıra söylüyorsun. Bir kayıt için güzel ama devamlılığı çok zor. Yani bununla mesela uzun süre şarkı söylemen çok zor bir teknikte. Biraz daha sakin. Seni Ve seni yani ve seni, bunun yumuşak halde var. Ve seni, anladın mı? Çok nefes harcayarak yaparsan yorulursun, düşersin. elimi gözlerimi gömdüm. Bunun gibi. Bu bölüm gibi oku. Tebessüme yalnız kendine inkarım. Yetenek var ama zaman zaman ton kayıyor. Sesleri kayıyor. Oralar mesela. Hafif hafif seslerden çıkıyorsun. Halin ele verir anlamazsın. Yalan söyleme bana, gözlerin anlatıyor her şeyi. Yalan söyle ne de Allah Allah, çok değişik ya. kendimden aklım Bu başka biri değil mi? Abi şu yüzünüzü koyun ya. Bu ne zulüme çektiriyorsunuz bana işkence gibi, kim kimdir diye. Öf. Şunu düzgün çekin, bir daha atın. Kim acaba bu diye arıyorum abi. Bu ne? Begüm Pamukoğlu. Prova. Son arzum Nilüfer. Porselen kalbim. 4 tane kısa parça var galiba. Bakalım. Kalbim demiş hocam. Tamam. Gözlerim ölsem bile Hayır, sevgilim. porselen kalbim demiştin. Ona bakalım. Abi altyapı başka bir şey. Siz yani Begüm, ses rengin çok güzel ama altyapı konuyla ilgisi yok. Başka bir şey çalıyorlar. O nedenle sen kesinlikle kendini ifade edememişsin. Başka bir kaydını bulayım. Bu da kötü. Şuna bakacağım. En iyi kayıt bu gibi. Gitmez gözlerim ölsem bile sevgilim, kulaklarımda çınlıyor. Çok güzel ses rengin var. Çok. Anlatan sözlerim
Aşkıma hiç dokunma. Bırak öylece kalsın. Gerçek sevgi neymiş? Zaman zaman bir dağılıyorsun ama. Bir konsantren dağılıyor. Diyeceksin mesela. Başka bir şeye takılıyorsun. Bir anda dağılıp geri geliyorsun. Bak. Harika. Ne buldun burada mesela? Neye dağıttın kendini onu anlamadım. Bak şimdi. Bir daha izle. Sen bile sevgilim kulaklarımda çınlıyor. Bir anlatan sözlerim. Aşkım hiç dokunma. Çekilin ben geldim diyorsun. Sonra. Bırak öylece kalsın. Harika. Sonra. Gerçek sevgi neymiş? Ne düşünüyorsun burada mesela? Neden o moddan çıktın? Neden o konsantrasyondan uzaklaştın? Seni rahatsız eden ne oldu? Bilmeyenler anlasın. Sorarsun nedir diye gelip de bana sor. Bak şimdi. Sevgili Begüm. Mikrofonun ucu gördüğün gibi yukarıya doğru bakıyor. Şimdi bu sana şöyle bir dezavantaj veriyor. Sen böyle söylemeye başlıyorsun. Farkındasın değil mi? Onu birazcık eğip kendine doğru yaklaştırman lazım. Yani burada durmayacak. Burada durmayacak. Şu mesafede ama sana bakması lazım. Şimdi şu durumuna bak. Şöyle duruyor mikrofon. Yukarı doğru. Acayip sıkıntı yaşıyorsun. Bir de burada kafa rengine bir anda geçmen. Dur. Yok mümkün değil. En tiz sesle buraya geçemezsin. Okey. Yetenek çok güzel, ses rengi çok güzel ama bunu mutlaka eğitimle ve özgüvenle ve senin konsantrenle desteklenmesi gerekiyor. Hep bir şey var. Arayış var şu an hayatında. Yani özellikle müzikle ilgili ne yapacağım ben arayışı var. Bir karanlıkta gibisin yani. Karanlıktan kastım yani ne yapacağım şimdi yani bir şeyler var ama ne yapacağım şimdi? Hep böyle bir his yaşıyorsun. Bunun çözümü var. Bu kadar düşündüğün kadar zor değil. Tek bir fokus var bu işte. Doğru ton, doğru orkestra, çok çalışılmış provalar, senin net sesini çıkardığın aralıkların keşfi ve bunları doğru devamlı söyleyebilme becerisi. Begüm yeteneğin çok güzel senin. Bak burada bırakma bu yeteneği. Şu denemelerin deneme. Bunlardan yeterli istediğini almamış olabilirsin ama bu alamayacağın anlamına gelmez. Doğru şartların oluşmamış hayatında şu anda. Ama oluşturabilirsin. Zamanla olur ama olur. Müzisyen arkadaşların çevreden böyle bir çevre oluşturup bunu sağlayabilirsin sevgili Begüm. Peki. Evet. Murat Kartal 1. Ne kadar yetenekli insanlar var Özgün ya. Gerçekten Çok. yetenekli ama sonuca ulaşmamış mesela bak. Dinliyorum çok güzel hepsi. Murat Kartal. İstemezdim ya. Saçların kar beyazı, yüzün solgun. Seneler doldurmuş gamzelerini. Hiç fena değil. Ama gözlerine Evet. Böyle bir yıpranma yaşamaya başladın. Zaten girişte de vardı o. Hafif böyle çene altında tuttuğun için sesleri özellikle giriş sesleri tutmuyordu. Zaten bu parçayı la'dan mı okuman gerekiyor? Sen ne okuyorsun şu an? Mi karar okuyorsun. Seneler doldurmuş gamzelerini. Şimdi buralarda patlıyor. Ama gözlerine Gözlerine biraz daha geniş ve net alman lazım. Olmuyor o kafa sesiyle. Hani dokunmamış ya. ses rengin çok güzel Murat. Seni böyle görmek istemezdim yar.
Bu böyle Cengiz Kurtoğlu'dadır bu yani. Eşime dostuma beni güldürdün. Ecdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can ölüyor. Ah! Vicdanının sesini dinle bak ne diyor. Senin için bir can ölüyor. Ne kadar benziyormuş bu şarkıya, Gamzelere. Murat bu şarkıyı çekip atsana. Seni böyle görme istemezdim yer. Bunu at bence. Bu da yakışır sesine. Güzel, ses rengin çok güzel ama tam bir sonuç çıkmamış. Daha iyisini çıkarır mısın? Olur. Bir kafa sesine geçtiğin sesler yani hep detone olmuş. Olsa temiz yapabilir misin? Seneler doldurmuş gamzelerini ama gözlerine burada yumuşaman lazım. Ondan öncesinde biraz daha kalabilirsin. Yani seneler doldurmuş gamzelerini. Bu zor yani. Gamzeleri. Detone olma şansı bırakıyor bu darlık sana. Tek problem o. Evet, devam. Hido. Teşekkür ederim Hido desteğin için. Ses eğitimi. Kendi sesimi klonladım. Dur, ne oldu abi? Dondu. Süper tetiz dondu. Şunu bir kapatıp bir daha açmam lazım. Bir saniye. Aa, ne olmuş bu ekrana? Ekran da çıldırmış. Ana. Dur, benim ekran patlamış. Ben de diyorum ne oldu? Tamam, bir saniye, tekrar geri geliyor. Bir daha toplayalım. Evet, süper chat'i ve ekranı tekrar şu ekrana da alayım, siz de görün. En azından ortak bir şey yaşayalım. Valla 2'yi geçtik değil mi? Evet hocam. Benim kız dövecek beni. Dansa götüreceğim. Dur. Dur bir saniye çocuklar. Şunları bitireyim. Sonra beni yakacaksınız. Evet, bir saniye. Tamam, bunlara baktık. Bunlara baktık. Hatta şu baktıklarımıza like'ımızı da atalım. Tamam, Dimash Fayra bugün bakmayacağım. Deriz Silahını Çek baktık. Geçen yıldan bir istem ve Şanışer baktık. Süleyman baktık. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hocam ikinci kez atıyorum. Baktık. Ömer Mansur 17 yaşında baktık. Beni şaşırttı hakikaten. Hocam ricamdır. Aynen öyle Mert Alalbay. Hocam beni yorumlar mısın? Solist Ayhan baktık. Dimash'ın şarkısı baktık. Bakmadık. Mavi Atölye çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sadrattin yazarsanız çıkarıyorum. Sadrattin mi istiyorsunuz? Haydi ortalık yangın yeri Özgün. Evet. Sadrattinciler burada. Kazakistan ayakta. Bir de hocam az önce bir linki ben açtım da Ayşen abla çıktı. Yani onu mu istiyorlar? Onu da yazarlarsa. Sanmam ya. Tofik miydi? Neydi, ismini unuttum da. Peki. Bu arada çok güzel sticker atmış. Çok teşekkür ederim. Evet. Bu Sadrattin'in bu parçası. Live'mış. Sadrattin Kazakistan'ın popstarı. Biliyorsunuz. Büyük yıldızı. Ve Sadrattin'in acaba bu parçasından telif yer miyiz? Kendi bilir. Bakalım. Oy! Yalnız DQ konserinde mi çıkmış? Sanki Dimash konserinde gibi. Murat Kartal diyor ki, Murat Kartal hocam şahıs analizi bakmak isterseniz hesabımda daha çok video var diyor. Dinlemek isterseniz kendi bestelerim de var. Vay be. Sana özel bir yayın yapalım. Evet, canlı bu. Көргеннен ғашық болдым өзіңе Ежірек Ha, Dimash dinliyor. балдай тәтті сөзіңе Kazak Türkçesi. Баурап алдың жанымды Қарай бердім нұрға толы жүзіңе Pay pay şarkı Dramatik ses ama. olmaz Biz daha önce Sadrattin'i dinlemiştik. aşkı Pay pay şarkı
Melodiler ne kadar tanıdık değil mi? Çalamadım. Bana hep şey geliyor. Yokluğun öyle zor geldi ki bana. Seni görmeyince inan ağladım. Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi. Bu doğum günümü sensiz kutladım. Yokluğun öyle zor geldi ki bana. Seni görmeyince inan ağladım. Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi. Bu doğum günümü sensiz kutladım. Aslında biz Sadrattin'e mesela Sadrattin'e Türkiye'de düet yaptırsak Özgün, kimle düet yaptırırsın? Valla herhalde hocam böyle aklıma hep şey geliyor. Böyle arabesk, fantezi, altyapılı olan. Yani böyle Sadrattin acaba bir Cengiz Kurtoğlu düeti çok acayip olmaz mı? Aynen. Yani Evet. şey mesela düşünüyorsun. La 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 la. Bak bu melodi o. Dinleyin. Jürik iskim jür göz almasam Yani belli bir şan tekniği çok net var zaten. Genelde okuma işte bu özellikle Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan o temel şan tekniği artık yeni öğrenilmesine gerek duyulmayan bir şey. Zaten kültürün içinde var. Alt sesler, yumuşak renkler, havayla renk döndürme, geniş kubbeli ağız açma. Bu kültürün içindeki. Artık müzik kültürünün içinde var. O nedenle Sadrattin de bunu kullanıyor. Bizde öyle değil pek poplar. Vallahi değil yani. Bizdeki pop şarkıcıların alt sesleri asla böyle değil. Bu şekilde de kullanmıyorlar. Daha kapalı. Daha böyle farklı. O da güzel. Bize hepsinin başka bir güzelliği var. söndür almasızım Bakın. Daha çok böyle bana Ajda Pekkan tadını hatırlatıyor Özgün. Eski dönem. Efendim? Ajda Pekkan'ın fantezi Evet, söylediği evet. döneme yakın. Biraz evet. elimde silgi tağdırım atar kuvvetsi Neydi? Ören otağı mı diyorlardı? Ören otağı tabii. Yani şey, sanat merkezi veya konser alanı. Ören otağı. vay vay şirke Dimaş'ın önünde söylemek de tabii iş. olmaz kız vay vay şirke Değil mi? Sen biraz dişlere doğru daha büyüklüğü değil daha pop. Diş göstererek. Kitle söylüyor ama. Çıkacak sandım. Çok yakışır. Ki Dimaş orada kendi içinde çıkıyor.
Ton, modülasyon. Ama güzel, tertemiz, tertemiz okuma. Rahmet. Rahmet Sadrattin. Güzel. Güzel. Farklı bir ses tabii ki. Dizleri ne kadar? Sol nötr'e kadar geldi. Tatlı, güzel bir bariton. Yani bahsettiğim şeyleri dinlediniz işte. Çok selamlar Kazakistan'a. Süper. Dastan sana da selamlar. Peki. Neler var neler yok. Bitiriyorum artık, yeter. Bak kız beni öldürecek. Obo, saat kaç olmuş? Benden bugünlük final. Duyanlara, duymayanlara. Özgüncüm, senin için söylüyorum. Soranlara, sormayanlara. Evet. Allah. Bakamadığımız sesler varsa lütfen gelecek hafta hatırlatın sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim burada olduğunuz için, beraber olduğumuz için. Çok keyifli bir yayın oldu sayenizde. Gelecek hafta devam edeceğiz. Eksiklerimiz, gediklerimiz, kusurlarımız olduysa, sürçülisan ettiysek affola. Gelecek hafta görüşürüz. Özgüncüm teşekkür ederim. Gizem buradaydı, hiç konuşamadık. Gizemcim, yakında başlayacak yayınlarımıza seni bekliyoruz. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Macaristan'a, o muhteşem Macaristan'a sevgilerimizi sunuyoruz. Budapeşte bekle bizi diyoruz. Çok sağ olun hocam. Bekliyoruz. İnşallah, inşallah canım benim. Özgüncüm görüşürüz. Sağ olun Görüşmek hocam. üzere hocam. Hepinize iyi günler, iyi hafta sonları arkadaşlar. Bay bay. Sağlıkla kalın. Haklıydın aslında, tanımalıydım.